Merhaba. Muhtemelen siz de tükürük bezi taşı saptandığı için bu videoyu izliyorsunuz. Toplumda 10 binde 7 oranında görüldüğü için bu hastalığı ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Oysa ben her gün bu konuda hasta görüyorum ve 2023 yılı itibariyle bu konuda 19 senedir çalışıyorum. İçinizi rahatlatmak için çok tipik bir vaka ile bu konuda benim nasıl çalıştığımı size göstermek için bu videoyu hazırladım. Hastamız 38 yaşında bir kadın ve 3 senedir özellikle yemek yerken çene altında şişmeleri oluyor. Son zamanlarda şişmeleri sıklaşmış ve bir ay kadar önce şiddetli bir iltihaplanması olmuş. Bunun üzerine bir kliniğe başvurmuş. Klinikte kendisine tomografi çekilmiş. Tomografisinde yaklaşık 8 mm çapında bezin içinde bir taş saptanmış. Ve bunun üzerine bezinin alınması, yani açık ameliyatla tükürük bezinin çıkartılması önerilmiş. Hasta tükürük bezini kaybetmek istemediği için ve ameliyatın risklerini almak istemediği için bana başvurdu. CL endoskopik yaklaşımla müdahale etmemi talep etti. Gelin şimdi tomografisine birlikte bakalım. Taşı çene kemiğinin iç tarafında görebiliyorsunuz. Beyaz, yanıp sönüyor. Bu da 3 boyutlu tomografi görüntüsü. Taşın ne kadar derinde, hilum bölgesinde olduğu anlaşılıyor. Bu da operasyon videosu. Taş kanal ağzına 6 cm derinde gömülü. Metal bir çubukla taşa vuruyorum. Görüldüğü gibi taş parçalanmaya başlıyor. Hızlı göstereceğim zira bu aslında 2 saatlik bir çalışma. Yine de kolaylıkla anlayabileceksiniz. Burada daha çok kırmayı gösteriyorum. Aslında oluşan parçaları kanalı yıkayarak veya forsepsle tutup zaman zaman çıkartıyorum. Bu arada biraz teknik bilgi de vereyim. Tükürük kanalının çapı 2 mm. Burada gördüğünüz CL endoskopun çapı 1,6 mm. Kırmak için kullandığım prop ise 0,6 mm çapında. Taş büyük olduğu için tek parça halinde çıkartmak mümkün değil. Bu tip taşlarda hastaya da önerildiği gibi normalde bezin kendisi alınıyor. Ben CL endoskopiye 2004 yılında başladım. Bunun gibi büyük taşları bu şekilde 2007 yılından beri kırarak çıkartıyorum. Taş kırmayı pneumatik, yani hava basıncıyla kırma yaptığım için bir ısı hasarı söz konusu değil. Burada izlerken size çok kolaymış gibi görünüyor olabilir. Ama aslında iğneyle kuyu kazmak derler ya, işte bu o. Yıllar süren eğitim, donanım ve kırma altyapısı, ileri CL endoskopi deneyimi ve en önemlisi kararlılık ve sabır gerektiriyor. Bu son büyük parça. Onu da kırıyorum. İyice ufalamak lazım parçaları. Nasıl topladığımızı da göstereceğim. Forceps dediğimiz bu aletle son parçaları alıyorum. Taşın ilk görüntüsünü tekrar göstereyim. Yerine ve büyüklüğüne dikkat edin. Submandibüler bezin içindeki bu taşa toplam 406 pneumatik vuru yaptım. 2 saat kadar bir sürede parçalar halinde bezin içinden çıkarttım. Bu yalnız bir örnek. Fırsat buldukça daha zor vakaları da göstereceğim. Bu teknik hakkında tıbbi bilgi isteyen meslektaşlarım en son 2022 yılında yayınladığım 111 taşa ait verileri içeren yayınımı inceleyebilirler. Geçmişteki diğer çalışmalarım ve 2008 yılında yazdığım kitaptan da faydalanabilirler. Merak eden hastalar ise halk dilindeki diğer videolarımı ve web sayfalarımı takip edebilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim.